Burun tıkanıklığı çok önemli bir konu ve çoğunlukla estetik burun ameliyatlarında göz ardı edilen bir konu. İki şekilde değerlendirmek lazım. Ameliyat öncesi ve ameliyat sonrası burun tıkanıklığı olarak. Ameliyat öncesi burun tıkanıklığı estetik burun ameliyatı ile bize başvuran hastaların bir kısmında mevcut olabiliyor. Hastanın burun görüntüsünün şeklinden memnun olmamasının yanında burun orta bölmesindeki bir eğrilik ya da burun etindeki bir şişlik de hastaya burun tıkanıklığı olarak yansıyabiliyor. Burun tıkanıklığını gidermek benim kişisel pratiğimde en önemli konuların başında geliyor. Sağlıklı bir burnun evet güzel gözükmesi ama bundan çok daha önemlisi nefes alabiliyor olması gerekiyor. Burnunuz ne kadar güzel olursa olsun nefes alamıyorsanız bu burnun güzelliğini yaşamanıza imkan yok. O yüzden biz tüm estetik ameliyatlarımızda öncelikle burun tıkanıklığını gidermeye yönelik işlemlerle başlıyoruz ameliyata. Burun orta bölmesini düzeltiyoruz. Burun etlerini mutlaka küçültüyoruz. Sağlıklı bir burun nefes alan bir burundur. Ameliyat sonrası burun tıkanıklığı da mutlaka üzerinde durulması gereken bir konu. Ameliyattan sonra burun tıkanıklığı yaratan çeşitli fizyolojik yani doğal faktörler var. Ben bunlardan bahsetmek istiyorum öncelikle. Estetik burun ameliyatı oldunuz. Ameliyattan sonra duruma göre 2 ila 4 gün arasında burun içerisinde kalan tamponlar konuluyor. Bu süre içerisinde hasta tamponun içinde nefes almasına yarayan kanal olsa da konforlu bir şekilde doya doya bir nefes alamıyor. Bu ilk 2 ila 4 gün arasında süren bir sıkıntısı hastanın. Bunun yanında ilave olarak ameliyat esnasında burun kıkırdak ve kemik yapısı ile burnun içini döşeyen mukoza birbirinden ayrılıyor ve ameliyat bu kanalda gerçekleştiriliyor. Doğal olarak burun iç mukozasının iyileşmesi için gereken 4-6 haftalık süre içerisinde hasta yine burun tıkanıklığı açısından çok konforlu bir dönem yaşamıyor. Bir faktör daha var ki o da çok fazla konuşulmasa da burun içerisine kendinden eriyen dikişler koyuyoruz biz. Eğer hasta alerjiye meyilli ise bu dikişlerin yaratacağı burun etindeki büyüme yine hastanın iyileşmesi esnasında kısmi burun tıkanıklığı yaşamasına neden olabiliyor. Yani burun tıkanıklığı aslına bakarsanız estetik burun ameliyatının iyileşmesi sırasındaki süreçlerin doğal bir parçası. Sadece bu süreci iyi kontrol etmek, hastanın hangi dönem, hangi nedenle burun tıkanıklığı yaşayacağı konusunda hastayı çok iyi bilgilendirmek gerekiyor.